Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde kolay çocukların çok sevdiği cheesecake yapacağız arkadaşlar. Öykü ve Ela'nın ve ailecek çok severek yediğimiz bir cheesecake tarifi vereceğim arkadaşlar. Ya fazla uzatmadan malzemeleri sayalım ve bir an önce hazırlamaya başlayalım. Malzemeler gelsin. Evet arkadaşlar, malzeme listesini şu tarafa doğru koyayım. Malzemeleri tek tek sayıyorum. Ben de kağıttan okuyorum. 400 gram labne ya da beyaz peynir arkadaşlar. Biz genelde labne tercih ediyoruz ama siz istediğinizi koyabilirsiniz. 400 gram Sütaş'ın labne peynirini aldım arkadaşlar. 200 mililitre bir paket sıvı krema. 200 gram da kaymak arkadaşlar. Daha sonra 2 tane yumurta, bir paket vanilin, 130 gram da pudra şekeri var arkadaşlar. 130 gram da neye tekabül edersiniz? Bir su bardağından bir tık fazla, yani bir parmak kadar geçerseniz yeterli geliyor gibi düşünüyorum. Ayrıyeten 3 kaşık söyleyemedim, un var ve 1 yemek kaşığı da nişasta var arkadaşlar. Şimdi bunları hazırlamaya başlayalım. Ne yapıyoruz? Önce labne, kaymak ve kremayı bir kapta karıştırıyoruz arkadaşlar. Bizim kabımız biraz küçük ama derin bir kapta yaparsanız çırpacağınız etrafa sağa sola fışkırtmaz diye düşünüyorum. Şimdi labneyi açalım arkadaşlar. Labneyi açmakta işe başlayalım önce. Hop, kapağını açtık. Bıçağı alalım. Şunu şöyle kabın içine pat diye döktüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle güzel bir sıyıralım, ziyan etmeyelim. Evet, kremayı da döküyoruz. Oo, foşur foşur. Çok güzel. Oh. Dibine kadar kullanın arkadaşlar. Sonuçta para verdik. Bitmesin, devir ekonomi devri. Evet, bunu da yallah dedik. Sonra 200 gram kaymak arkadaşlar. Bunu da açtık. Şöyle etrafından döndürelim. Bunu da peynir, krema ve labnenin içine koyuyoruz arkadaşlar. 10 numara tarif, yapımı kolay. Maliyeti açısından yani Leo da aşağıda ayağımın dibinde gezinip duruyor. Sonuna kadar sıyırın arkadaşlar, kalmasın. Evet, bu bitti. Şuraya koyalım. Bunu yavaşça bir çatal yardımıyla arkadaşlar birbirine yediriyorum. İsterseniz dediğim gibi daha derin bir kabınız varsa, ki bence daha yapın, bunu mikserle çırptığınızda bizim mikserimiz sağa sola dağıtıyor bunu, derin kap olmadığı için. Ben şu anda bunu çatalla karıştırmayı tercih edeceğim. Bunu güzelce karıştırıp yediriyoruz arkadaşlar. Daha sonra diğer bir kapta da 2 yumurta, 1 paket vanilin ve pudra şekerini karıştırıyoruz ayrı bir kapta. Daha sonra bu ikisini birleştireceğiz. Karıştırırken de tekrar içine 3 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı da nişasta ekleyeceğiz. Sonra fırına vereceğiz. Bu altı çıt çıtlı kaplar var. Onların içine koyacağız arkadaşlar. Yağlı kağıt yaparak içine. Ondan sonra fırına vereceğiz. Fırında da önce 250 derecede 10 dakika pişiriyoruz. Daha sonra da 200 derecede 20 dakika pişiriyoruz. Dışı sert, içi pofidik pofidik oluyor. Biraz soğuduktan sonra, hatta tavsiye edilen bir gün dolapta bekleyip iyice soğumasını bekledikten sonra servis edebilirsiniz. Ben şu an bu sabah yapıyorum. Akşama zaten bu büyük bir ihtimal soğur. Tüketebilirsiniz. Ben bunu karıştırıyorum. Bu bitti. Yani gördüğünüz gibi şu şekilde iyice karışır hale geldi. En son bir tık daha karıştıracağız zaten. Ama dediğim gibi mikserle karıştırırsanız çok daha iyi olur. Hatta parmağımı bulaştı, onu da yalayayım. Leo da aşağıdan beni kesiyor. Evet, bu tamam arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinciye. Yine aynı bir kaptan aldım. 2 yumurta. 2 yumurtamızı kıralım. Beyaz hakkı fark etmiyor arkadaşlar, komple. O içine salladım. Yumurtayı da attık.
Bunu sallayalım buraya çöp kutusuna. Ondan sonra şekerli vanilin, klasik bizim herkesin bildiği doktor abinin ürettiği şekerli vanilin. Bunu da attık içine. Hop, bu da tamam. 130 gram pudra şekeri. Dediğim gibi bir su bardağından bir tık fazla, küçük serçe parmağınızı geçebilirsiniz ya da bir su bardağı koyabilirsiniz artık damak tadınıza göre. Ama ben bir tık fazla koydum. Yani çok şekerli olmuyor. Zaten şeker girmiyor içine bunun dışında. Bunu buraya attık. Sonra bunu da herhalde şu çatalla sıyırayım, şu çatalla. Bunları attık. Şimdi bunu çırpıyorum arkadaşlar. Ben bunları çırpayım. Daha sonra birleştirirken tekrar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karışımlarımız tamamlandı. Gördüğünüz gibi labne peyniri, sıvı krema ve kaymağı karıştırmıştık homojen olarak. Bir tık daha karıştırdım. Daha sonra 2 yumurta, 1 paket vanilin ve pudra şekerini ayrı bir kapta karıştırdım. Güzelce çırptım mikserle. Umarım hızlandırılmış şekilde görmüşsünüzdür. Çünkü çok sıçratıyor. Yavaş karıştırdım. Büyük, daha derin bir kabınız olursa çok daha güzel oluyor ve karışımı çok daha rahat oluyor. Ama ne yapalım, elimizdeki imkanlarla bu derin bir kap alacağız. Şimdi arkadaşlar bu ikisini birbirine homojen olarak karıştıracağız. Şunu buna dökerken yavaşça böyle karıştırıyorum. Yani pofidik pofidik olmasını sağlıyorum. Yavaş da olmadı ama biraz ulambırt diye döktük. Neyse. Şuradan bir kaşık alalım. Şimdi dibini iyice sıyıralım. Malzeme kalmasın. Evet, şöyle dibini iyice buna döktüm arkadaşlar. Buna şimdi yavaşça yedireceğiz. Şunu da şöyle koyalım. Çatalımız da kalsın. Şunu şöyle çıkaralım. Şu şurada dursun. Evet, bunu yavaş böyle yavaş yavaş yediriyoruz arkadaşlar birbirlerine. Yani çırpabilir misiniz? Çırpabilirsiniz. Bence gayet de başarılı olur. Malzemelerin birbirine güzelce karışması bence çok daha hoş olur. Şimdi bunu güzelce böyle birbirine yediriyorum. Ya bizim ölçümüz, şimdi birazdan kabımı da göstereceğim arkadaşlar. Bunun içine aslında labne ve beyaz peynir aynı anda giriyor arkadaşlar. Yani aldığım video tarifte, daha başka bir tariften aldım ben de bunu. Aldığım tarifte ikisini yapıyor ve kap büyük. Ya bizim kabımız ufak olduğu için, hatta labne peyniri daha kremamsı olduğu için daha lezzetli geliyor. Biz ikisiyle de denedik. Tabii siz ikisini de koyabilirsiniz. İkisinin fiyat farkını bilmiyorum tabii. Labne peynirini ne kadar aldım şu anda. Fiyatını birazdan açık söyleyeceğim. Ya da açıklamalar kısmına koyarım. Güncel listesini. Kaça mal oluyor evde. Yani hem yapımı kolay hem pişmesi kolay. Çok kısa sürede pişiyor. Hazırlanıyor. Biz de ailecek bunu bayağı severek yiyoruz. Şimdi dediğim gibi bununla karıştırırsanız biraz daha pütürcükler kalıyor. Yani mikserle deneyeceğim. Fazla ortalığı dağıtmadan, fazla sağa sola sıçratmadan yapmayı deneyeceğim. Bir tane acilen o MasterChef'te gördüğümüz gibi gastronom büyük demir kaplardan almak lazım bu işler için. Siz de bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bir de bildirimleri açarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hem biz motive oluyoruz hem de video önerilenlere çıkıyor. Evet, gayet güzel karıştı arkadaşlar. Çatalla da olsa başarabildim. Ama homojen mi oldu diye düşünürsek bir tık daha fazla mikserin, yani da şunu şöyle şuraya alalım. Yani gördüğünüz gibi herkesin evinde vardır muhakkak bunlardan. Yoksa da çatalla şöyle yavaş yavaş yapacağım arkadaşlar. Çatalla yavaş değil ama sağa sıçradı ya da şöyle yapayım. Yani karıştırabildiğimiz kadar. Evet. Pıtık 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 pıt diye ses duyarsınız arkadaşlar videoda. Şu an laminantın üzerinde Leo geziyor. Kameranın arkasına geçti hatta şu anda. Kameranın demiriyle ulaşmaya çalışıyor. Evet.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar karışımımız tamam diye düşünüyorum ben. Hatta şöyle bir de tadına bakayım. Gayet başarılı. Karışım bu arkadaşlar. Bunun bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü 3 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı da nişasta ekleyeceğiz arkadaşlar. Son olarak, en son olarak. Yani hepsini aynı anda ekleyebilir misiniz? Bence eklenir herhalde diyorum ama tarif böyle vermişti. Biz de tarifin yalancısıyız. Şimdi bunu da bunun içine döktüm. Nişastayı da döktüm. Bunu şöyle bir tık karıştırayım. Bunu da güzelce yediriyoruz. Nişasta, şeker, hafif, bayağı güzel lezzetli hem de besleyici bir tatlı. Tatlı mı denir? Yani pastanelerde falan dilimi bayağı pahalı arkadaşlar. Devir maalesef ekonomi devri. Yani çok bayağı büyük oluyor, güzel çıkıyor. Ve uzun süre dayanabiliyor. Hem çocuklar için hem peynir sevmeyenler için. Bence yedirilmesi en kolay tatlı. Şimdi pudra şekerini, nişastayı döktükten sonra pudra şekerini özür diliyorum. Nişastayı da güzelce yedirdim. Şimdi 3 yemek kaşığı unu yavaş yavaş döküyorum. Bunu da yavaş yavaş yedireceğiz. Şöyle bir tık yedireyim. Yani dediğim gibi derin kabınız olursa bu iş çok çok daha rahat ve çok çok daha kısa süre oluyor. Yani video belki bir tık uzayabilir. Uzamasının sebebi de tamamen kapla alakalı. Yani leğen getirip kötü bir görüntü olmasını istemedim açıkçası. Bunu da karıştırdım. Hatta şunu da dökeyim güzelce. Kaldı. Unumuzu da döktük. Evet, bunu da buna yediriyorum. 2 dakikaya geliyorum. Arkadaşlar karışımımız hazır. Güzelce karıştırdım. Güzelce birbirini özdeşleştirdik. Nişasta ve un topak kalmadı. Mikserle çırpamadım. Elle çırpabildiğim kadar çırptım. Gayet güzel kremamsı ve akışkan bir kıvam aldı. Şimdi gelelim kabımıza. Meşhur olmazsa olmamız yağlı kağıt. Kabımız bu şekilde arkadaşlar. Milyoncularda standart satılan, bunun bir tık küçüğü var bizde ama bu ona fazla geliyor. Bu tam ideal ölçüde geliyor. Yani ölçüsünü net olarak bilmiyorum. 1 litre mi 1,5 litre mi? Yani bilenler aşağı yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Ya bunu şimdi şu şekilde altını açmayacağım. Niye açıyorum ki? Tabii internette gördüğünüz gibi bunu buruşturuyoruz arkadaşlar. Güzelce buruşturuyoruz. Kabımızı güzelce kapattık. Şu şekilde bunu da açtık şimdi. İnternetin short'un kısa ve etkili kullanımı. Bunu güzelce içine şöyle yayıyoruz arkadaşlar. Çıkarken daha kolay oluyor bu. Siz daha farklı bir yöntem biliyorsanız yorumlara yazın. Beni de bilgilendirin. Ben de bir dahaki yapımından ya da bir dahaki videolardan ben de faydalanmış olayım diyorum ve onunla boğuşuyoruz. Şöyle güzelce kenarlarını kıvırdım. Evet. Başardım. Gördüğünüz gibi şu şekli aldırdım buna. Şimdi bu karışımı tek kişinin verdiği zorluğa dayanarak joker hakkımı kullanmak istiyorum. Çünkü tek kişi zor oluyor. Şimdi şu kaşığı bir çıkartayım önce. Kaşığı tekrar kullanacağım. Şimdi bunun içine döküyoruz arkadaşlar yavaşça. Çünkü kenarlarından taşmasını istemiyorum. Daha doğrusu kağıtın kapanmayan yerleri var mı diye bakıyorum ama yok. Şimdi bunu güzelce bunun içine döküyoruz. Hatta şöyle yapayım siz de görün. Şimdi işin en saflı kısmına gelecek. Bunu güzelce sıyırın arkadaşlar. Yani silikon spatula var, o çok daha etkili olur ama maalesef ki almadık. Olay budur arkadaşlar. Şunu şöyle bir tık sallıyorum. İçinde hava kabarcığı falan varsa çıksın diye şu şekilde sallıyorum. Şimdi dediğimiz gibi fırınımız 250 derece ayarlıyoruz. 10 dakika 250 derece pişiriyoruz. Daha sonra fırını 200 dereceye düşürüp orta rafta, biz genelde orta rafta fırının alt üst ayarında pişirirseniz
olabilir ya da fırında kullanmayı ben bu şekilde pişiriyorum. 250 derecede 10 dakika, 20 dakikada 200 derecede pişirip daha sonra geliyoruz. Hadi fırına gidelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 10 dakikamız doldu. Şimdi bunu susturalım. Kapağını açmıyorum. Kontrol etmiyorum. Şu an fırının ısısını 200 dereceye düşürdüm. Buradan da 20 dakikaya ayarlıyorum. Ve 20 dakikada 200 derecede pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tık üstü kızarmış. Kenarlardan belli oluyor. 20 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, San Sebastian cheesecake'imiz pişti. Şu an gayet sıcak vaziyette. Ama şöyle size oynatacağım. Üstü kabuk bağladı. Güzelce kızardı. İçi yumuşak. Pofidik pofidik hareket ediyor. Buzdolabında ortalama bir gün dinlendirirseniz ya da akşama kadar dinlendirirseniz gayet güzel kıvamını alır diyorum. Deneyip yorumlarda bizde bilgilendirirseniz seviniriz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip ve bir de bildirimleri açarsanız bizleri mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmede hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.